0-100. Şimdi. Fren testi. Şimdi. Sen de korktun mu? Yok. Korkmadın mı? Ben sen frene basacaksın sandım. Yo, ben şeye bıraktın diye. Arabayı test ediyorum ya. CU'dan sonra resmen böyle sınıf atladık. Keşke bu arabada olsaydı dedim ben ama. Oo, arabayı da gördü. Harika. Dinamik şasi kontrolünün etkisini ben bu arabada çok hissettim. Evet. Arka hafiften geliyor. Ah, çok güzeldi be. 120 2200 62 devir. 62 devir. Aman. Çok iyi. Arkadaşlar hepinize merhaba. Bundan tam 3 ay önce yine burada Melih'le Cupra çekmiştik. O zaman o araç CU donanımdı. Arkada bağımsız süspansiyon yoktu. Amortisörleri çok sertti. Bazı hususlarda böyle aracı beğenmemiştik. Sonra Melih de dedi ki ben üzerine biraz daha para koyayım. Şunun VZ Line'ını alayım. Şu an VZ Line'ı kullanıyor yaklaşık 1 aydır. Dün de bana telefon açtı. Abi biraz böyle hafiften böyle canım sıkkın. Güzel bir gün geçirelim, keyifli bir gün geçirelim seninle dedi. O zaman geldim hemen aracı da hem test edelim hem de harika güzel bir gün yaşayalım dedim. Sizi şimdi bu güzel günümüze, videomuza davet ediyoruz. Videoya başlamadan önce kanala abone olmayı unutmayın lütfen diyorum ve her zaman olduğu gibi anahtar tasarımımızla başlayalım. Şık, gerçekten şık ama öyle boş bir şık değil. Güzel bir anahtar tasarımımız var. Bakır renkleri özellikle hakim. Çok hoşuma gitti. Nasıl özellikleri varmış bakalım. Şurada bir düğmesi var. Buna bastığımda anahtarlık yeri çıkıyor. Yani askılık olarak kullanabileceğiniz yer çıkıyor. Peki anahtar nasıl çıkıyor Melih bunun içinden? Şöyle bir daha basıyorsun ve çekiyorsun. Aracın yanına yaklaştığınız zaman kapıları açıyor, kapatıyor. Bunun içeriden ayarı var. İsterseniz bunu kapatabilirsiniz. Açma düğmesine uzun süre bastığınızda camlarımızı açıyor. Sunroof'umuzu da açıyor. Kapatma düğmesine bastığımızda ise sunroof dahi her şeyi kapatıyor. Tasarımı kesinlikle çok güzel, vahşi, harika bakışları olan bir araç var. Şu an karşımda o bana sinirli bakıyor ama ben ona gülerek bakıyorum. Çünkü birazdan keyifli bir sürüş yaşayacağım. Ön tarafta Matrix LED farlarım var. Cupra logosu çok hoş duruyor. Üst tarafta bir kameramız var. Aracın rengi Taiga gri. Bir önceki araçta bu şekildeydi. Bu araç VZ Line. Hemen farklardan da bahsedeceğiz. Ön tarafta bir sis farımız var. Güzel çizgilerimiz var burada. Matrix LED farların gece aydınlatmaları çok güzel bu arada. Hemen onları da göstermiş olduk. Sol tarafa geldiğimizde 19 inç lastiklerimiz var. Daha önce 18'i kullanmıştık. 235, 35, 19 Hankook Ventus S1 Evo 3. Bakalım nasıl bir performans sergileyecek. Ön tarafta bir kameramız yoktu. Yan tarafta da yok ne yazık ki. Üst tarafta güzel bir sunroofumuz var. Kocaman açılıyor. Yan tarafa baktığımızda şık güzel çizgilerin olduğunu görüyoruz ve balık sırtı anten çok güzel duruyor. Arkada spoiler bağlantısı yine hoş durmuş. Arka tarafta ışıklandırmalar çok güzel. Kayan sinyaller var ve böyle karşılama ışıkları var. Onların ara çekimlerini gireriz. Peki VZ Line'da hala sahte egzoz çıkışları var desem ne dersiniz? Üzülürsünüz değil mi? Evet, ben de üzüldüm. Kamera arkada sadece bir tane bulunuyor. Değişiklerden bir diğer olan alt tarafa geçiyoruz. Aracın altına baktığımızda bağımsız süspansiyonu görüyoruz. Alt taraf güzel bir şekilde kapatılmış. Bu araçta dinamik şasi kontrolde bulunuyor. Arka tasarımdaki diğer unsurlara değinecek olursak burada farklı renklerin kullanılması güzel olmuş. Alışmak gerçekten zor. Şuradan açılıyor bagaj. Hemen açalım, onu da gösterelim. 380 litrelik bir bagajımız var. Kanca karşılıklarımız bulunuyor. Cupra'nın çantası, trafik kiti, bilekliği. Bakalım var mı hala? Evet, hala bir tane daha var. Melih, artık takarsın bunu. Anahtarlığın arkası. Sol tarafta bir boşluğumuz var. Sağ tarafta bir boşluk ve güzel bir doluluk var burada. 220 volt prizimiz, beyaz ışığımız. Malzeme kalitesi güzel. Hafif bir derinliği var. Şöyle bunu aşağıya alabiliyor muyuz? Bunu da alamıyoruz. Neden? Çünkü burada ses sistemi var. Ses sistemi olduğu için bu aşağıya inmiyor. Biraz daha bagaj derinleşiyor mu demiştim ama yok, inmiyormuş. Onu da burada göstermiş olduk. İnce bir stepnemiz var. Subwoofer ve amfi burada bulunuyor. Yalıtım burada biraz hafiften eksik kalmış diyebiliriz. Onun haricinde herhangi bir problem yok. Şurada durması için bir mekanizma yok. Olsa güzel olurdu. Koltukları da hemen bir yatıralım. Zaten sportif bir araçta kim koltukları yatıracak bilmiyorum ama biz gösterelim standart uygulamamız. 40'a 60 oranında yatabiliyor. Yattığında da neredeyse düz bir ortam var burada. Katalog bilgisi olarak herhangi bir bilgi verilmemiş. Şurada göstereyim. Emniyet kemeri için bir yer var, toka var.
Bu toka sayesinde normalde bu işte katladığın zaman, dikleştirdiğin zaman emniyet kemeri sıkışmaması lazım. Ama sıkışıyor yine. Fikir var ama icraat olmamış. Daha önce de zaten bunu anlatmıştım. Şuradaki parçadan bahsediyoruz. İşlevi pek yeterli değil. Koltuklar çok güzel. Hissiyat harika. Renkler çok güzel. Kameraya yansıyordur diye düşünüyorum. Ama hem böyle alkantara hem de deri karışımı. Burada Isofix bağlantıları fermuarlı ya da kapaklı tasarlanmamıştı. Şöyle göstereyim. Güzel. Ses yapmaması için de içi böyle yumuşak. Güzel. Buradan da arkaya erişim var. Onu da gösterdik. Şimdi içine geçeyim. Diz mesafesine bakalım. Hemen arka tarafa geçiyorum. Anam bu koltuk biraz fazla mı geride diyeceğim ama yine de burada bir mesafe var. Şöyle 3-4 parmak. Melih geride oturmayı seviyor çünkü. Arka tarafta şöyle kafaları da yukarıya alayım. Oh, herhangi bir sıkıntı yok. 4 tane el tutamağımız var. Işıklarımız LED dokunmatik olarak çalışıyor. Kusur arama. Arada takılıyor falan. Problem yok. Kol dayama deneyim aynı zamanda. Güzel dik duruyor. Güzel koltuklarımız var. CU'dan farklı buckle tip koltuklar var. Arka tarafta malzemelik var. 2 tane USB-C çıkışım var. 3. bölge iklimlendirme sistemi var. Ve onların hava çıkışları burada var. Şiddet ayarı yok yalnız. Ya kapatıyorsun ya da böyle sağa sol ayar yapıyorsun. Buradaki malzeme kalitesinin hissiyatı yok. İyi değil. Volkswagen'de daha iyilerini gördüm. Bayağı büyük bir şaft tünelimiz var burada. 3. yolcu olursa artık o zaman kafa neredeyse değiyor. Boyum 1.85 bilmiyorsanız onu da söyleyeyim. Cupra Sustainable Materials yazıyor. Yani geri dönüştürülmüş Cupra'nın malzemeleri olduğunu söylüyor paspaslarda. Görüş olarak baktığımızda şöyle biraz sola bakmanız gerekiyor ki göresiniz. Çünkü hafiften de olsa bu görüşü engelliyor. Tavanda herhangi bir sıkıntı yok ama sunroof güzel bir ferahlık sağlıyor. Ama kısmen çünkü ön tarafa kadar geliyor bu ve burada böyle bir aşağı doğru geldiği için burası. Mesela ben uzun boylu olduğum için şu an sunroof böyle hepsini göremiyorum. Öyle söyleyeyim. Biraz daha geriye gelse güzel olurmuş. Malzeme kalitesine bakalım. Sert plastik. Burada güzel bir malzeme var ve böyle mavi parlıyor. Çok güzel desenler var burada. Size yansıyordur muhtemelen. El tutama tasarımı güzel. Herhangi problem yok. Yumuşak. Burası tabii ki sert. Malzemelik yeterli boyutta. Tek tuşla açılıyor ama tamamen açılmıyor. Kapatalım. Parmağımızı koyalım, feda edelim. Güzel algıladı. Kapı sesine bakalım. Gayet güzel. Ön tarafa geldik. Burada malzeme kalitesi biraz daha yumuşak. Güzel bir malzeme var burada. Ambiyans aydınlatmalarımız var. Çok şık duruyor. Sennheiser ses sistemi var. Sürüşte bahsedeceğim. Malzeme kalitesi güzel. Burada yine yeterli bir alan var. Kupe yazımız bizi karşılıyor ve aydınlatması da var. Koltuğumuz hafızalı. Yan destekleri harika, mükemmel. Yani böyle içine oturuyorsunuz. O sizi sarıyor böyle, sarmalıyor. Virajdan viraja at beni diyor. Çekimi de daha fazla uzatma diyor. Pedalları da gösterelim. Gayet hoş, güzel. Sıkıntı yok burada. Hani problem yok. Yumuşak plastik. Burası sert. Dikişler çok hoş. Gerçekten güzel. Yine burası da plastik ama metal efekti var. Havalandırma çıkışları şöyle kapalı, böyle açık. Bak mesela burası biraz daha kaliteli. Bunda sıkıntı yok. Şiddet ayarının böyle şuradan olmasını isterdim. Karartılmış dikiz aynamız. Gözlüklüğümüz yok. Sunroof'u buradan böyle açıyoruz. Şak diye 1,5 karış kadar açılıyor. Dokunmatik çalışan ışıklarımız ve yavaş yavaş kapanıyor bunlar. SOS var. Makyaj aynasında ışıklandırmamız var her iki tarafta. Koltuğu biraz geriye alayım. Şu güzelliği size göstereyim. Harika bir direksiyon var. Gerçekten çok güzel. Sol tarafta adaptif hız sabitleme sistemi. Mod seçicim burada. Sürüş modlarını buradan ayarlıyorum. Bakın şuradan da ekran değişiyor. Individual şu anda. Neydi bu? Comfort muydu? Evet, gelelim oraya. Drive modlarına. Bu neymiş? Comfort. Evet, Comfort ve Performance olmak üzere 3 tane modumuz var. Şöyle gösterelim. 3 tane mod arasında değiştiriyorsunuz. Adaptif hız sabitlemenin mesafe ayarı. Şerit asistanlarını buradan açıyoruz. Direksiyon ısıtma da var bu araçta. Ve motoru buradan çalıştırıyoruz. Engine Start. Motoru stop ettim. Tekrar çalıştırayım. Verileri de hemen onu da söyleyelim. Ortalama 5.7, ortalama hız 49. Bir çalıştıralım. Neler yakmışız ondan da bahsedelim.
çalışma ekranını da böyle bir göstermiş olayım. Araca gelelim. Araçtan sürüş bilgilerindeydi. Son 450 kilometrede 5.7 yapmışsın. Nerede kullandın bunu? İzmir'den mi geldin? İstanbul. Çok iyi. Uzun süreliye bakalım. 6.7. Yakıt aldıktan sonra 6.3. Çok iyi değerler. Gerçekten güzel değerler. Şurayı da anlatalım. Daha sonra tekrar oraya geliriz. 2 tane USB-C çıkışımız var. Kablosuz şarj imkanımız var. Bunun bir havalandırma çıkışı da bulunuyor. Anahtar yeri çok şık değil mi? Dizinizi koyduğunuz yerler bu arada yumuşacık. Auto-hold özelliği, elektronik park freni kapıları buradan kilitliyoruz. Vites tasarımı bu şekilde. Gayet hoş. Parka buradan alıyoruz. Şuradan arabayı kaç defa çalıştırdım anlatamam size. ESP'yi buradan kapatabiliyoruz. Kapattığımızda bakın şöyle uzun süre basıyoruz. Traction sistemi devreye giriyor ve çıkıyor. Burada uyarısı geliyor. Uzun süre bastığımızda ESC'yi de kapatabiliyoruz. Gayet güzel. Direksiyon üzerinde kulakçıklarımız var. Vitese buradan müdahale edebiliyoruz. En sevdiğimiz özelliklerden biri. Burada güzel bir termosluk var. Anahtar eğer işte pili biterse anahtarı buraya koyup ondan sonra çalıştırmanız gerekiyor. Şöyle kol dayaması. İçinde 12 volt soketimiz var. Malzeme kalitesi güzel. Yükseklik ayarı da bulunuyor. Işıklandırma sistemi de burada bulunuyor. Torpido gözünü göstermedik. Onu da gösterelim. Burada bir AirTag var. Olur da çalıntı vesaire olursa herhalde onun için kullanılabilir. Burada bir böyle küçük parfüm gibi malzemelerinizi koyacak bir alan var. Işıklandırması var. Yalıtım malzemesi yok. Açalım. Şurada bir dilimiz kaydırdım, kaldırdım. Yine Ankara'nın Çubuk ilçesine hoş geldiniz diyor Cupra. Premium hissettirmedi bana. O kadar güzel özellikleri var ama şu çubuk olayını hiç beğenmedim. Yalıtım yine yok. Üst donanımda da yok. Kapak deseniz yine yok. Şuralar açık. Buraların kapalı olması lazım. Premium bir algı yaratmak istiyorsanız buraları kapatmanız gerekiyor. Güzel bir ses yalıtımı var. Evet, motora bir ses verelim. Sessiz bir şekilde çalıştı. Motorun çalışması da çok güzel. Şöyle bir gaz verir misin? Yine soft limiter var mı? Evet. Zaten bir limitlememiz var. Şöyle gösterelim. Kaça kadar çıkıyordu? 4000 devire kadar falan çıkıyordu herhalde değil mi? Bir bassana bir. Evet. Onu bile görmüyor. Egzoz işte böyle bir olmuş olsa şurada harika bir çıkışımız en azından olsa güzel olurdu diyelim ve ondan sonra motor çalışsın. Ben şunu kapatayım. Evet, hafiften böyle klimada çalıştığı için bir ses var. Onun haricinde herhangi bir problem yok. Ve şimdi sürüşe geçelim. Artık sürüşe geçelim. Melih kardeşimle geldik. Emniyet kemerimizi bağladık. Her zaman olduğu gibi. Bu arada tekrar hoş geldin diyelim. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Kameralara şimdi bu videoda ilk defa yansıyorsun. Arkadaki netliğe bir bakalım. Nasıl sence? Ben hani şöyle bir bakıyorum ama çok iyi değil. Evet. Çok kötü de değil. Yine 360 derece kamera sistemimiz yok. Olsa güzel olurdu. Nereye gideceğimizi vesaire burada gösteriyor. Aslında ekranın netliği çok güzel. Ama kameranın netliği o kadar iyi değil. Sen tabii spor araba olduğu için gerek yok demiştin ama ben mesela aramıştım. 360 derece kamera sistemini aramıştım. Bak hemen fark ettim yukarıda yine çıtırtı yaptı. Fark ettin mi? Evet, ilk defa ben de duydum. Bir önceki videoda var mıydı? Önceki arabada bayağı bir vardı. Bayağı vardı değil mi? Bunda yok ama şu an belki çok bir içeride klima çalışıyor. Sıcak soğuktan belki bir kasma yapmış olabilir diye düşündüm. Evet. Normalde almıyorum ama. Sunroof'ta bir hafiften bir tıkırtı yaptı. Onu değerlendiririz. Şimdi bir önceki aracında demiştik ki şuradan geçerken amortisörler sert. İlk böyle yaptığım yorum. Böbreğimizin taşları döküldü. Evet, böbreklerimizin taşları döküldü demiştik. Araç yine sert ama bu sefer artık nasıl? Tatlı sert. Evet. Bir önceki CU versiyonunda sanki böyle pist odaklı bir araç. Sadece pistte kullanabilirsin. Normal yolda kullanamazsın. Yani kullanırsın ama o kadar sert. Kullanılmayacak kadar sertti. Ben öyle hissetmiştim. Sen de aynı şeyi yaşadın. Evet. Şimdi burada senin dinamik şasi kontrolün var. Bu sayede artık ne yapıyorsun? Alıyorsun konfora. İstediğin gibi kullanıyorsun. Hemen geçelim. Geldik buraya. Şuradan. Pardon. Drive moda geldin. Individual'dan, ayarlardan şu an ne yaptın? Sertteymişiz mesela. Yumuşağı aldık. Tabii biz az önce oraları da geçtik. Hatta onların da çekimlerini gireceğim. Yumuşak ve sert görüntü olarak tabii o pek böyle hissedilmiyor ama hakikaten araba daha yumuşak. Bak mesela şu anda nasıl yaylanmaya başladı. Evet. Değil mi? Aynen. Şu an çok daha rahat.
Çok daha güzel gidiyor. Bunu performansa aldığında yine öteki aracın sertinden daha yumuşak bence. Bana da öyle geliyor. Evet. Bak şu an araba böyle bir o gerginliğini attı üzerinden. Daha böyle yumuşak gidiyoruz. Konfor modu harika. Peki mesela sürüş modu olarak ben burada performansa aldığımda bunun ayarını yapabiliyor muyum? Yani performansta dinamiklik ayarını Yok. yapamıyorum değil Hayır, mi? kendisi. Sadece individual ayarında yapabiliyorum Aynen, bunu. aynen. Çok güzel. Şimdi bayır aşağı iniyoruz. Çok güzel bir şekilde frenliyor. Ne freni yapıyor? Motor freni yapıyor. Spor modda olduğum için şu anda S2 yazıyor orada. Koltukları ben çok beğendim. Gerçekten hem baldır destekleri hem yan destekleri çok güzel. Sadece şöyle bir eleştiri yapacağım. Şimdi mesela sen 1'de ayarlıydın değil mi? Mesela ben senin ayarına gelmek için 1'e bir defa basmam yetmiyor. 1'e Basılı sürekli tutuyorsun. basmam lazım. Evet, aynen. Kendi ayarıma gelmem için de tekrar sürekli basılı tutmam lazım. O bana da ilginç geldi. Değil mi? Neden basılı tutuyorsun? Evet. Normalde bir defa basarsın, alırsın. Hafızayı almak için de hızlı bir şekilde set ve 1, 2, 3 hangisini istiyorsanız ona basıyorsunuz. Basıp çekiyorsunuz hemen. Uzun süre basarsanız yine o eski şeye gidiyor, ayara gidiyor bu arada. Ayar yapması da bu şekilde. Küçük bir mola vermiştik. Hemen klima sisteminden bahsedelim size. Nereden geldik buraya? Şuradan klimaya basarak geldik. İç sirkülasyonu buradan açabiliyoruz. Air Care özelliğimiz var. Güzel bir şekilde temizliyor. Klimayı maksimuma alabiliyorsunuz. Direksiyon ısıtmayı buradan açabiliyoruz. Aynı zamanda buradan da açıyoruz. Bak, açtığım zaman hemen buradan da gözüktü. Ön taraftan da gözüktü. Kapattık. Koltuk ısıtmalarını buradan açıp kapatabiliyoruz. 3 kademesi var. 21'e aldım ben burayı. Orası 20. Senkronizasyon dediğin zaman beraber gider. Bu sürekli burada duruyor. İç sirkülasyona sürekli hızlı ulaşmak için o şekilde söyleyelim. Şöyle bir şey var bir de mesela kısa yol için. Uzun bastığın zaman. Hı hı. Uzun bastığın zaman yine buraya hızlı bir şekilde ulaşıyorsun. O da güzelmiş. Yerleştirme yapabiliyorsun o şekilde. Menüden de şöyle hemen hızlıca bahsedelim mi? Şimdi araç menüsünde neler var? Park asistanımızda pek zaten bir şeyimiz yok. Kendisi park etmiyor. Araç menüsüne geldiğimizde aracın farlarıyla ilgili işte ne zaman açsın kapansın onu gösteriyor. Ayna geri vitesi taktığın zaman insin mi? Bu arada iniyor. Konfor ayarlarını buradan yapabiliyoruz. Coming home ışığı, refakat ışığı diyebiliriz Türkçe olarak. Lastikleri burada görebiliyoruz ama mesela basınçlarını göremiyoruz değil mi? Evet, basınçlarını göremiyoruz. Yağ seviyesi şu an düşük diyor mesela. Onu da bak buradan gösteriyor. Bilgin olsun. Sürüş bilgilerinde de az önce göstermiştik. Menüler bu şekilde. Ana menüye buradan gelebiliyoruz. Apple CarPlay ve Android Auto Kablosuz. kablosuz olarak bağlanabiliyor. Süspansiyon ayarında individual'a gelip yani kişisel ayarlara geliyoruz. Şu an konforda konfor olarak. Devam edelim. Ekrana farklı menüler atayabiliyoruz. Böyle bir ekranımız var. Şöyle bir ekranımız var. Biraz daha böyle basit, sade. Şu var. Yan tarafı da değiştirebiliyoruz değil mi? Sıcaklığı vesaire görebiliyorduk diye hatırlıyorum. Kaydırarak. Kaydırarak. Kaydırdığımız zaman şu sol tarafta sıcaklıkları görebiliyoruz. Güç ve tork bilgisini görebiliyoruz. Toplam mesafe, kapat, tüketim gibi değerleri görebiliyoruz. Kalsın burada güç ve tork. Orta menüyü buradan değiştirebiliyoruz. Lap timer, hız bilgisini şuraya taşıyabiliyoruz. G sensörünü bulamamıştık. Şöyle sağ tarafa aldım, bir daha sağa aldım. Şu an geldi. Az önce gelmiyordu. G sensörü orada kalsın. Şu mod güzel değil mi? Evet. Sol tarafa neyi alalım? Buraya da gücü Aynen. alalım. Evet. Bu modda devam edelim. Öndeki ekran bu arada çok güzel. Farklı menüler buraya atayabildik. Ben mesela sürekli böyle kullanırdım herhalde bunu. Şurada G'yi görmek, işte virajda, ondan sonra Ben de frene unutmuşum onun bastığında. olduğunu hiç. Evet. Olsa ben de aklımda unutmuşum ya. Ben de Doğrudur. açardım. Bende de artık böyle bu şekilde kalsın. Bu şekilde kalsın. Peki. Müzik sistemi demiştik. Senin telefonun Apple CarPlay'e bağlı. Senden bir şarkı rica edeceğim. Ne diyorsun? Ben gayet yeterli buluyorum yani. Kesinlikle çok güzel bir ses sistemi var. Derinlik hissi harika. Çok güzel bir derinliği var sesin. Bas, tiz, her şey yerinde. Son seste dahi. Son sesi dahi aslında bu müzikte fark edilmedi ama bazı şarkılarda böyle son sesi de bayağı şey oluyor. Baslar daha çok geliyor. Arka hoparlörde o tizler böyle patlamaya başlıyor arka hoparlörden. Öyle mi? Aynen, kapılardan Tabii sen var. daha bu konuda Önden değil deneyimlisin. ama arkadan yapıyor, bayağı fark ediliyor yani. Ya çoğu şarkıda olmuyor. Şarkıdan şarkıya değişiyor işte. Ama çok rahatsız edici değil yani. Ama çok güzel. Ben çok beğendim. Gerçekten güzel. Apple CarPlay'imiz kablosuz bağlanıyor demiştik. Şöyle bir Riva'ya yol tarifi alalım hemen. Riva'ya yol tarifi al. Bu kadar kolay. Bence böyle olmalı.
Şu an çok sert ya. Hala yine sert yani araba değil mi? Hayır ama sertte şu anda ondan. Ne sertte? Performans modunda şu anda. Performans modundayız değil mi? Konforta aldım Konforta ama aldım. Individual'da Comfort'tan da daha yumuşak oluyor. Çünkü en yumuşağı seçiyorum. Bunda birazcık ortaya yakın oluyor. Kişiselde hep en yumuşakta ya. En yumuşakta. Evet. Tamam böyle kalsın o zaman biraz. Toplam 12 tane hoparlörümüz var. Aha. Subwoofer, amfi, surround sistemi var. Ses sistemi anlamında ben çok beğendim. Şöyle bir şey söylemişlerdi. Bluetooth'ta daha iyi ses geliyor. Apple CarPlay'de o kadar iyi ses gelmiyor. Tam tersi olması gerekmiyor mu ya? Bence de aslında öyle olması gerekiyor ama bir onu bir denersin. Şöyle Bluetooth'ta daha fazla ses geliyor. Netlik olarak değil ama daha fazla ses geliyor. Daha fazla ses yani. geliyor. Aynen. Denedin mi onu? Denemiştim evet. Tamam. Güzel. Şimdi onu zaten size bilgi olarak veriyorum. Burada zaten mikrofondan gelen sesten anlamazsınız muhtemelen arkadaşlar. Onu göstermeye gerek yok. Bu araçta da ne yazık ki kör nokta uyarı sistemi yok. 2024 bu araç çünkü. 25'lerde var kör nokta uyarı sistemi. Kör nokta uyarı sistemi olmayan arabalarda hep bana denk geliyor. Nedense sevmiyorum ya. Olsun ya kör nokta uyarı sistemi. Ama bir eksikliğini yaşamadım ya. Ya alıştım yani. Alışmış Önceki olabilirsin aracımda ama vardı ama. ya İstanbul'da özellikle motorlar Evet. çok sağdan Tek dikkat soldan etmek gereken giriyor. motorlar aynen. Ona dikkat etmek gerekiyor. Bayır aşağı iniyoruz. Güç 0, tork 0, yakıt 0. Şu anda klima açık olduğu için kapatmadı motoru. Motoru kapatmadı. Belki ileride kapatabilir. Evet, ileride motoru da kapatıyor. Mild hibrit. Bu hibrit sistemi böyle bir motor var. O motor tekerleklere güç iletiyor şeklinde çalışmıyor. Sadece aracın start stop sistemini ve motor yelken modundayken, serbest sürüş modundayken klimanın kalkışta biraz da destek olduğunu ben duydum. kalkışta çok hafif destek oluyor. Çok fazla böyle bir desteği yok. Klima kullanırken ışıklandırma sistemi vesaire bunların devamı için olan bir sistem. Evet. Yoksa hibrit bir sistem diyemeyiz yani. Mild hibrit, işte hafif hibrit, hatta mikro hibrit diye bile adlandırabiliriz. Evet, mikro hibrit. Aslında tam benim de tabirim değil. Var böyle bir tabir gerçekten. Bu mikro hibrite bence giriyor. Sürüş sessiz, güzel. Öyle çok büyük hani lastikler mesela 19 inç ama problem yaşamadım. Kulakçıklar harika. Şöyle çat çat. Şurada plastik değil de böyle artık bu hani şey ya, VZ Line ya, biraz daha böyle iyi olsun isterdim. En azından koltukla beraber şunların da değişmesini isterdim. Tabii hep ben fazlasını istiyorum ama olmuyor tabii bazı şeyler. Bas pakete göre motordan gelen ses bayağı azaldı. Neredeyse %70 azaldı yani ses. Öbüründe motor sesi çok fazlaydı. Yalıtım farklı olabilir. Bunda yalıtıma biraz daha özen göstermişler. Özen göstermişler. Ama koltukların tutuşu harika. Çok güzel tutuyor koltuklar. Auto hold özelliğimiz var. İstersek buna basarız. Açılmadı ama. Açılmadı ama. Bastım o tuş biraz da daha. biraz bir sıkıntılı. Bu güzel bir özellik. Ekran akıcılığı, netliği güzel. Silindir kapama teknolojisi de var. Silindir kapattığında da 2 silindir moduna geçiyor. Bazen böyle güç istemediğiniz durumlarda biraz daha yine orada ekonomi sağlıyor. Motor verilerinden de bahsedelim. 1.5 litre 4 silindirli. 150 beygir, 250 Newton'da torka sahip DSG şanzıman, DSG 7 diyelim, 7 ileri şanzımanımız var. Kuru tip şanzıman, vites geçişleri gayet güzel, hissettirmiyor da ve hızı da güzel geçiyor yani vitesler. Motor sesi hoş. 120'lerde rüzgar sesi var. Evet. Yüzde o kadar yok ama şöyle camları da kontrol edeyim. Yok. Hafiften böyle bir Camdan aynalardan, geliyormuş. camlardan geliyor. Evet, yumuşak ayarda. Yumuşak ayarda. Oo. Yol da iyi değil. Yumuşak ayarda hiç güzel olmadı bu. Evet. Yumuşak ayarda o zaman şehir içinde böyle gidelim. Su gibi sektik Su vallahi. gibi sektik gerçekten. Ayarı arabanın karakteristiğine uygun bir ayarda değil şu anda. Sizi mutlu eder ama araba mutlu değil yani bu ayarda. Yakıt ekonomisi olarak da potansiyeli yüksek bir araç. Sen hani gördüğüm veriler iyi. İzmir'e gittin geldin, ne kadar yaktın mesela? 4.6 ile gittim. Çok iyi. 5.5'da falan da geldim. Süratin kaçtı? Ortalama 90-100 civarı olması lazım. Hep 90-100'le gittin. Aynen. İyi sabretmişsin. Güzel bir değer ama yani. Aracın ağırlığı 1400 kilogram. 1550 Hatta bu. 1550 bu. Çünkü donanımlar biraz daha fazla. Evet. Ekstra koltuk ses sistemi Evet. yalıtım derken 100 kilo kadar ağırlaştı. Jantlar da var tabii. Tabii jantlar da var. Uzun far asistanı var. Matrix farlar var. Gece sürüşlerinde nasıl bir performans sergiledi? Evet, İyi orman çalışıyor mu? yollarında evet gayet iyi.
Biraz fazla agresif çalışıyor. Bazı far sistemleri karşıda araba varsa hemen onu kapatıyor. Hiç denemiyor bile ama bu çok ısrarcı, çok deniyor. Bazen karşıdaki araçları rahatsız ettiği oluyor yani. Hatta Volkswagen grubu araçlar bazen mesela karşı şeridimden gelirken hani ben bunu kullanınca gördüm. Hep böyle sol farı benim gözüme vuruyordu mesela. Sadece sol farı ama. Demek ki bu şekilde agresif çalıştığı için. Olabilir. Ya biraz da özensiz yani o agresif çalışıyor. Anladım. Sürüş sistemlerini bir deneyelim. Sabitlememizi açalım. Set dedik. Şuradan artı eksi var değil mi? Evet. Bastık. Şu an kaça ayarladık? 100 ayarladık. 90 ayarlayalım. Şuradan da Line Assist ve hız uyarıcı. Evet, bunlar da açık diyor. Line Assist de açık diyor şu anda. Ortalama yok. Ama evet, onu göstereceğim zaten şimdi. Direksiyonu şu an bıraktım. Sağa gidiyor. Direksiyonu topluyor. İşte sola da gidebilir. Sağa sola gidiyor. Ortalama yok. Şimdi sola gidiyor. Keşke ortalama da olsaydı yani. Bu arabada bence olmalıydı. Evet. Müsaitken şöyle bir hani tutmazsak ne olacak ona da bir bakalım. Şeridin ortasında sürün diyor. Keşke bunu sen yapsaydın. Amortisörler şu an yumuşak ayarında çok iyi bu arada. Uyarı devam ediyor. Bakalım döndürecek mi? Evet. Virajı da alıyor ama bu arada. Bak burada dikkatliyim. Vay! Topladı! Beklemiyordum bunu. Güzel. Sonra ne olacak bakalım. Dip fren yapıyormuş bir anda. Sağımız, solumuz, arkamız müsait. Bunun belli bir sınırlaması yok herhalde ya. Götürebildiği kadar vallahi götürüyor. Geçen videoda da denemiştik. Değil mi? Bak ama güzel topluyor. Ah bir de ortalasam be mübarek. Bak şurayı muhtemelen dönemeyecek. Orası da benim limitim, tamam mı? Bak burayı artık bodozlama karşıya. Hop. Tamam, burada ben artık tuttum. Virajda hızını düşürdü. Onu da fark ettim. Onu da test ederiz. Yaptı mı onu? Evet, yaptı. Onu yaptı. Onu ileride birazdan test ederim. Bu arada adaptif hız sabitlememiz var aslında. Öndeki araca göre ayarlayacak mesafeyi. Evet. Şuradan ayarlıyoruz. Astra gidiyor. Astra gidiyor. Senin eski araba. Bak şu anda mesela süratim 90'a ayarlı. Evet, bakalım virajda ne yapacak? Bakalım virajda ne yapacak, tamam mı? Önünde arabayı da zaten görmüyor şu anda. Dönüyorum. Bak. Fren yaptığını fark ettin mi? Bak 85, evet. 83, 80. Ama gördün mü? arabayı mı? Hayır. Bak şimdi arabanın soluna geçtim. Tamam. Şu an önümde olmadığını gördü. Direksiyonu düzelttim. Hızlanmaya başladı. Bak. Bak yine 90 yapmadı farkındaysan. Yaklaştı. Evet, tekrar tamamladı. Çok güzel zıpladık. Evet. Ya biz CU'dan sonra resmen böyle sınıf atladık. Bak tekrar giriyorum 90'la. Viraj. Bak fren yaptı. Hissettin. Hissettin değil mi? Evet. Evet. Ama hızı düşürmedi şu an. Hızı düşürmedi. Yani sadece bir, çünkü hani mesela 100'e almış olsaydık o zaman evet, düşürürdü yani. Tabii onu da zaten hani böyle düşürüyor. Düşürüyor nasıl olsa deyip de ona bırakmamak lazım. Bir şeye basmadım ama korktum. Şerit değiştirdim. Yalan yok. Ama güzeldi. Sen de korktun mu? Yok. Korkmadın mı? Ben sen frene basacaksın sandım. Yo, ben bıraktın diye. Arabayı test ediyorum ya. Yo, durur da aslında ya. Duruyor. Aynen. Ben sadece asfalta güvenmediğim için anladım. açıkçası şerit Havada değiştirdim. Havada sıcak. Yakın, uzak, takip et deyip durma kalkma özelliği var. Duruyor, kalkıyor. Eğer durduysanız ve kısa süre beklediyseniz hiçbir şey yapmanıza gerek yok. Kendi otomatik olarak kalkıyor. Uzun süre beklediyseniz ya gaz pedalına basacaksınız ya da şuradaki res yani resume, devam et tuşuna basacaksınız. Bu reset değil, resume'dur arkadaşlar. Onun da bilgisini verelim. Ya ben sadece şu adaptif sistemlerin çok geride kaldığını düşünüyorum. Mesela bak önüme araba geldi. Özür dilerim. Evet, aynen. Tam bundan bahsedecektim işte. Bak görmedin. Gördün mü? Evet. Çok özür dilerim. Hani lafını kestim ama tam o an bu andı. O an bu andı zaten. Bunu güzel algılamıyor değil mi? Ya bazı arabalar kamera var.
Evet. Ama Çok o basit işte yani yeterli onu değil. yapmak. Yeterli değil. O işte kamera, sadece kamera değil de bazı işte sistemlerle bunu Ya desteklemesi ellerinde gerekiyor. var teknoloji bence. Var ama yapmıyorlar. Mesela şu da hani hızı bir anda artırıyor veya bir anda frene basıyor. Ama aslında o radar onun mesafesini algılıyor. O ekranda da gösteriyor zaten herhangi bir Evet, araba. Çok evet. uzak bir mesafeye kadar algılıyor ama bunun hani hassas yapmıyor. Çok sert bir şekilde yapıyor. Özellikle hızlanmalarda. Az önce neredeyse dip gaz yaptı yani. Değil mi? Mesela bak şimdi bastım. Evet, bir anda uçuruyor yani. İşte onu Yakıt tüketimine çok eksi yani bu. bazı markalar çok iyi yapıyor. Mesela tabii ki Mazda. O kadar güzel hızını arttırıyordu ki, nasıl yapıyordu biliyor musun? Yakıt akışını maksimum 10 litreye hemen ortalama, öyle söyleyeyim yani. Çok 10 mantıklı. litrenin üzerine çıkmıyordu ve mesela 120'ye ayarladın ya. 120'ye yaklaştığında 117, Yavaş 118, yokuştaysan 119. düşürüyor. Yok bak şöyle 117, 118, 119 o kadar yavaş 120 oluyordu ki o böyle 120'ye geldiğini anlamıyordun. Ha. Gerçekten iyiydi. İşte kaç Bunu yapan sene tabii- önceki bir araba bile Tabii yani. tabii Evet. ben Mazda'mı özlediğim için genelde anıyorum. Yine yapan Asis. çok güzel markalar var. Lastikler yine iyi değil sanki ya. Sıcak Yani- hava olunca yani. Evet, bilmiyorum. gerçekten çok hızlı bir şekilde ABS devreye girdi. Evet. Çabuk devreye giriyor, doğru. ABS Çabuk devreye giriyor. devreye giriyor. Burada yollar da iyi değil. Bir öncekinde fren pedalını çok eleştirmişim. Dün de kendi videoma oturdum, tekrar izledim. Sen de izlemişsin hatta, değil mi? Ne yaptık ne ettik Biraz diye. baktım evet. Yine aynı şey. Frende basıyorum, aşağıda tutuyor. Bırakıyorum, böyle tam zamanlı, eş zamanlı çalışmıyor. O mekanik bağlantılı olur ya böyle. O mekanik bağlantı yok. Arada bir unsur var. Halbuki mekanik bir bağlantı var. Kablolu bir sistem yok, gaz pedalı gibi. Ama hissiyat olarak sürekli değişken bir fren sertliğiniz var. Evet. Direksiyon bu modda çok güzel. Yumuş yumuş. Evet. Ama yoldan geri gelen bildirimleri iletiyor yani. Direksiyonda elimde hissediyorum yani. O bildirimi güzel. Ju'dan biraz daha hissiyatlı geldi bana işte. Bana da öyle geldi biliyor musun? Belki lastikten kaynaklı, ebattan kaynaklı olabilir diye düşünüyorum. Lastikten de olabilir. Ama şöyle bakıyorum. Suni bir hissiyat yok. Diğer modlarda biraz daha test ederiz. Bu fren hissiyatı niye oluyor Erdem abi? Şimdi yani marka bunu düşünmeden mi yapıyor? Ve bir sürü şikayet olduğunu biliyorum. Şimdi şöyle, aslında tabii markalar bunu biliyor ama bununla başa çıkmak biraz zor. Bu dediğimiz şey ne? Onu söyleyeyim şimdi sana. Şimdi ön tarafta göstergede. Şu an bak frene bastığım zaman ne yapıyor? Önce bir rejenerasyon yapıyor değil mi? Yani ilk başta bir mekaniki frenleme yapmıyor. O diskleri, balatalar ısırmıyor. Önce elektrik üretmeye çalışıyor. Sen frene bastığında balata diski ısırıyor. Zaten az önce bir güç vardı. Fren gücü vardı. Mekanik güç de araya girdi. Ne oldu? Bir geçiş oldu. O geçişi yapamıyor. Yani iyi ayarlayamıyor onu. Genellikle bundan kaynaklı. Frene bastım. Belki sadece rejenerasyon yaparak, yani elektrik motoru jeneratör olarak çalıştı ve fren yapmadı. Fiziki fren yapmadı. Çünkü ihtiyacı yok yokuş çıktığımız için Hemen veya az tabii ya da bastığımız az için. bastığım için. Ha. Frene bastığımda, gerçekten frene bastığımda, mesela şimdi basayım. Yine zaten rejenerasyon yapacak onu. Bak şurada. Bastım. Bak yaptı. Ama mekaniki frenleme de yapıyor. İşte bu geçişlerde, şu hafif hafif dokunmalarda frene ne yapıyor? Biraz böyle o üst tarafta çalışıyor. Biraz daha Kararsız aşağıda çalışıyor. kalıyor. Kararsız Ha. çalışıyor yani. Evet. Evet. Bastım tam gaz. Traction control. Sardı. Sardı. Ama gösterge falan çok hoş. Evet. Çok harika. Şu anda konfor modundayız mesela. Şehir içini çok güzel geçtik. Bu arada şehir içi sürüşü özetleyelim. Ben şehir içi sürüşte sadece 360 derece kamera sistemini isterdim. Ama bir aile arabası gözüyle baktığım için bunu isterim. Onun haricinde adaptif hız sabitlemenin olması güzel. Bir de kör nokta sistemi olsa kesinlikle Evet. güzel olurdu. Zaten 25 modellerde varmış. Aracın ayarları çok iyi olmuş. Az önce şöyle bir şey söyledin. Baz donanımıyla bu araba alınmazmış dedin. Evet, aynen öyle. Sen hani çok işte 150 bin bir para verdin işte. Onu sattın, bunu aldın. Çok iyi bir şey yapmışsın. Evet. Yani- Üzerinde çok ciddi 5-6 tane özellik var. Bağımsız süspansiyon. Arkaların mesela bağımsız olduğunu hani şehir içerisinde öyle çok fazla hissedecek bir yerden geçmedim ama güzel çalışıyor. Muhtemelen zaten virajda da zaten bizi mutlu edecek. İlla ki daha iyi. Limitlerimi zorlayacak bir yer olmadığı için bunu böyle söylüyorum.
Başka ne özelliklerimiz var? Onlardan da bahsedelim. Ben şöyle bir not almıştım, istersen şöyle alayım onu. Şimdi aracın dışında 19 inç polar tasarımlı jantlar çok güzel duruyor. Matrix farlarım var ekstra. Açılabilir cam tavan diğerinde opsiyondu, bunda standart. Evet. Hafızalı yan aynaların var. O da Aynen. hafızalı koltukla beraber geliyor zaten. Ondan da bahsetmiş olduk. İçeride nasıl farklar var? Isıtmalı deri direksiyon, 12 hoparlörlü ses sistemi var. Harika, mükemmel yani. Çok güzel. Bucket tip koltuklar var. Bunlar da aynı zamanda işte hafızalı, ısıtmalı. Yine çok güzel özellikler. Sürücü koltuğu hafızalı. Sağ tarafta zaten herhangi bir elektrik ayarı var mı sağ tarafta? Yok, Yok, sağ orası tarafta yok. manuel. Adaptif hız sabitleme sistemi var. Adaptif şasi kontrolü var. Uzun far asistanı var. Sen çok iyi bir yatırım yapmışsın, öyle söyleyeyim sana. Bu VZ Line, bir de VZ'si var. VZ'sinde motor 2000 oluyor. Arkada egzoz çıkışlarımız gerçek oluyor. Bir de onda LSD yani kilitli ön diferansiyel var. Keşke bu arabada da olsaydı dedim ben ama tabii hep biz fazlasını istiyoruz. Olmasa da olur. Yalan yok. Çünkü o kadar belki büyük bir güç yok bu araçta. Ona ihtiyacın olacak belki de bir güç Evet yani. yok yani. Şimdi 150 beygir Evet. belli bir şeyden sonra bu kadar gidiyor diyorsun yani. Aynen öyle. Normal. Şöyle hemen yeni çıktık zaten şehir içinden. 6.6 idi, 6.7'ye gelmiş. 420 kilometre menzilim var. Son 85 kilometredir. Yani sabahtan beri Avcılardan çıktın geldin sağ olasın. 85 kilometre, 36 kilometre ortalamayla çok iyi bir değer. Evet. Ben mesela Megane var biliyorsun, daha müsrif. Şurada süzüş modlarını göstermek istiyorum. Comfort modu aldım. Aşağıya doğru gidiyorum ama kapatmıyor. İstersen göstermek için klimayı bir kapatalım. Tamam, Evet. şuradan hemen. Hemen klimayı kapattık. Hop. Kapatır kapatmaz. Kapatır kapatmaz ne yaptı? Şu anda motor 0. Rölantide değil, 0. Kendisi akıyor gidiyor. Hafiften gaza basıyorum. Motor çalıştı. Hiç hissetmiyorum. Hiç. Evet. Bıraktım. Hop. Tekrar. Motor 0. Yakıt 0. Harika. Çok hafif bastım. Hemen zaten motor çalıştı. Geçişte falan böyle bir şey hissetmeniz mümkün değil. 2 silindir modunu da gösterelim. Onu bu menüden göremiyoruz galiba. Şu menüden mi? Görebiliyorduk sadece. Görebiliyor muyduk? O güç ve torku yakıt olarak değiştirecek. Ha, öyle mi? Tamam, hemen onu yapalım. Şimdi sol tarafa bastım, geldim. Buradan yakıta geleceğim şimdi. Bir daha. Bir daha. Evet. Şimdi serbest sürüş diyor. Onu zaten görüyorum. Hafiften gaza bastım. 2 piston göstermedi ama. Biraz daha az basman lazım. Tamam, biraz daha şu ileride az basayım. Şimdi hafiften bastım. Belki şu anki sıcaklık durumundan dolayı yapmıyor. Yok. Normalde çoktan yapmış. Geldi bak 2 tamam. silindir. 2 silindirde gidiyorum. 2.7 litre yakıyor. 3 litre yakıyor. Biraz daha basıyorum. Yavaş yavaş basıyorum. Hemen tüketime geçti. 4 litreden sonra 4 silindire geçti. Aslında O değişken tabii. Evet, değişiyor. Şimdi mesela hız sabitlemeyi açayım. Set dedim. Şu an aldı. 87. 87'yi aldı. Serbest sürüşte gidiyorum mesela şu anda. 2-3 kilometre kendine pay bırakıyor. Evet. Mesela yokuş aşağıya bir yandan motoru kapalı tutmaya çalışıyor. Şeyden feda ediyor. Hız sabitlemenin o 3-4 kilometre hızından feda edip yine de motoru kapatıp tüketimi düşürmeye çalışıyor yani. Mesela şu an gazdan çekerdim Bak, abi. 2 silindirle gidiyor mesela şu anda. Serbest sürüşe Şu geçti. an kapattı. 99, 98, 97'ye kadar düşecek mesela şu anda. Şu an açtı, evet. Evet. Ona da küçük küçük böyle müsaade ediyor. Aynen. Çok güzel. Şimdi hemen ne yapalım? Klimamızı açalım. Evet. Oto diyelim. Bak Tamam. ne olacak? Artık şöyle çıkartsam bile. Serbest sürüşe geçti. Ama şu an motoru kapatmadı. Ama motoru kapatmadı tabii. Aynen. Bu arada fanımızı alalım. Şöyle. Evet. Biz bunu low'a ayarladık. Normalde 21-22 derece ayarlayıp kullanıyorum ben ama kameralar ısınmasın diye bu şekilde yaptık. Yol sesi şu an iyi mi? Bence bu arada kabin sesi ölçümlerimizi yapalım. Yol sesi hafiften var. Evet. Hafiften var. Set dedim. Şöyle 10-10 arttırıyorum, azaltıyorum. Ne güzel ya. 1-1 de arttırırım yani. Şuradan resume ve sete basarsanız 1-1 artıyor, azalıyor. Evet. Buradan artı eksiye basarsanız 10-10 artıyor. Kabin ses ölçümlerimizi yapalım. 90.700 devir,
58 desibel. 100 1800 devir 60 desibel. 110 2200 devir 61 desibel. 120 2200 devir 62 desibel. Önümüzde güzel virajlar var. Hem bir viraj performansına bakalım hem de fren hissiyatına, direksiyon hissiyatına biraz daha iyi bakalım. Evet, şu an sertte zaten. Şu an en sert. individual'da sertte, direksiyon en sertte. Aracın ayarları tüm performans ayarlarında maksimum ayarlanmış. Lastikler güven vermediği için biraz böyle aşamalı hızlanacağım. 100'de girdim. Evet, virajın içinde hızlanmayı tercih ediyorum. Sanki bir yandan arkadan geliyor. Önden tekrar böyle kapatıyormuş gibime geliyor. Çok güzel döndü. Ama ne oldu biliyor musun? ESP gaza bastım ben. Hani bastım. Vermedi böyle bir türlü. Ondan sonra bir anda verdi. Fark etmişsindir. Tak. Artık amortisörler şu anda Cu modunda. Evet. Direksiyon sertliği güzeldi. Daha çok hoşuma gitti. Dinamik şasi kontrolünün etkisini ben bu arabada çok hissettim. Evet. Yani uysal Gerçekten öyle. olmasını istediğin zaman uysal olabiliyor. Biraz daha iyi gitsin diyorsan onu da yapıyor. Ses harika. O da başka yere gidecekmiş. Sıkıştırmamak istemedim. Evet, geldim. Güzel. Bak burada iniyoruz aşağıya. Güzel. Yok. Güzel gidiyor. G'ye bak. Kesinlikle güzel gidiyor. Buna bir lastik taksak. Gayet hoş. Oo, arabayı da gördü. Harika. Güzel. Güzel. Tabii dikkatli olmak gerekiyor. Ben zaten hani yanaşmıştım ama o da harika. Güzel. Evet. Yani önden uyarması hoş. Hiç yatmadı değil mi Erdem abi? Yani yatması yok. Bak o body roll diyoruz ya, Türkçesi Aha. gövde salınımı. Bak onu şurada göstereyim daha fazla. Evet. Baksana. Araba o kadar güzel ki. Bir de bunu Go-kart. yumuşakta deneyelim mi? Yumuşakta diyelim hadi. Hemen. Hemen al. Aldım şu anda. Biraz yumuşasın, müsaade edeyim. Tamam. Evet. Bak fark ediyor. Eziliyor. Fark ediliyor ama böyle yine de çok Bak, da böyle ezilmeyi- yumuşak değil yani. Onu söyleyeyim sana. Ezilmeyi görüyorsun ama değil mi? Evet, Yani evet. o ses normalde sertte gelmiyordu. Evet. Şimdi burada drone çekimlerimizi yapalım. Senin mikrofonun nerede? Egzozda. Melih'in mikrofonu şu an egzozda. Daha doğrusu arkaya koyduk. Bir bakalım ses nasıl olacak. Şöyle ben S'ye aldım. Gidiyorum. Ses geliyor hafiften böyle. Bakalım nasıl bir performans elde ettik. Biz konuşmadık ki özellikle size sesi verelim. Şimdi ben senin mikrofonunu alıp geliyorum. Spor moddayım. 0-100. Şimdi. ...0-100 9.07 saniye doğrulanmış zaman. Fabrika verisi 8.7. İyi bir süre fakat 18 inçlik lastiklerle daha iyi bir performans elde etmiştik. 0-100. Şimdi. ...0-100 hızlanma 8.47 fabrika verisini yakaladı. Fren testi. Şimdi.
40 metreye durduk. Bir daha deneyelim. Fren testi. Şimdi. Fren mesafemiz her iki testte de 40 metre oldu. Sıcaklıktan ve asfalttan dolayı olduğunu düşünüyorum. Daha iyi performans verebilirdi. 40 metre güvenlik limitleri içerisinde ama ben bundan bir 35-36 beklerdim çünkü diskler de biraz daha büyük. Bu arada disklerin de havalandırması var. Onları da ara çekim olarak koyarım. Unutmuşum ilk başta bahsetmeyi. Şuradaki güç ve tork güzel. Bak şu an tam gaz oturdum. Evet, güç %100. Kulakçıklar güzel müdahale ediyor. Motorun sesi de çok hoş. Şöyle bir çatapata yapmasını ister miydin? Garantisi bittikten sonra düşün. Orijinal haliyle kalmasını ben daha çok seviyorum ya. arabanın. Evet. Çok güzel bir hatch. Ben beğendim aracı. Gerçekten iyi bir, mantıklı bir iş yapmışsın. VZ line'a Yani geçerek. düşük farklı öbüründeki bütün eksiklikleri Kapatsın. kapatmış oldu yani. Evet. Fazlası da var. Evet, şimdi şurada biraz daha deneyelim. Yalnız ışıkları iyi ha. Evet, gündüz Bu bile gündüz aydınlatıyor. ışığında bile aydınlatıyor. 3'e çekseydin keşke Erdem abi. Vallahi. Geç kaldım, doğru söylüyorsun. Şimdi şuradan hızlı kalkarız. Tam gaz oturdum. %120. Çok güzel. Evet, hiç bırakmıyor. Hiç bırakmıyor. Çok iyi. Biraz Vah. yatma var ama yani zaten limitlerin Yani limitlerdeyiz zaten. Şu an seni limitleyen bu arabada biraz daha böyle iyi olsun dersen lastiklerini değiştir. Aynen öyle. Diğer Çekimden aracında sonra zaten evet, çekimden şey sonra yapmıştın. değiştirmiştim evet. Çekimden sonra Bayağı fark etti. ne yapmıştın? Michelin Pilot Sport Pilot 5. Sport yapmıştın. Etkisini de gördün Evet. yani. Ara hızlanmamıza bakalım. Hafif yukarı eğim var. 80-120 ara hızlanma. Şimdi. Klimamız açık. 6.39 Hadi bakalım fark daha etti iyi. ama eğim Evet farkı. ama eğim gerçi farkı edecek ama corrected. corrected ama tabii biraz daha değişebilir. Klimayı Ha. kapattım. 80-120 ara hızlanma. Şimdi. ...6.52 düzeltilmiş zaman klima kapalıydı. Aynen. Aynıydı. Çok büyük fark olmadı. Klimayı da dediğin gibi açarken şöyle vitesi büyütüp en azından yüksek devirlerde Aynen. o şekilde açmakta fayda var. Ben öyle uyguluyorum. Aslında sen de öyle uyguluyorsun. Kapatırken sıkıntı olmaz. Ha. Kapatırken sıkıntı olmaz. Çünkü Tamam. kapatırken boşa çıkıyor ama açarken birdenbire kompresör devreye girdiği için sıkıntı olabilir. Şöyle bir son hıza bakalım mı? Olur. Bastım. ...6.500 çeviriyor. 6500 çok iyi. ...212. Ses yalıtımı da kötü değil. Bak 215. Valla 230'a doğru gidiyor, yeter artık. Evet. Ben bıraktım. Ama zevkli gidiyor. Devam 1.5 için, edeydik keşke ya. Neyse. 1.5 için yeterli. Burada tünele hızlı girmek istemedim. Ha, doğru. Bu arada tünelde ambiyans ışıklarından da bahsedelim. Çok güzel ambiyans ışıklarım var. Boylu boyunca Şu an kısık ayarda. kısık ayarda. Açmamı istersen. Açar, yetişebilirsen aç. Şuradan.
Kırmızıya da ayarla. Bu şekilde. Oo, harika. Çok güzel. Arka taraflarda yok ışıklar ama böyle etrafını sarıyor. Gayet güzel. Ambiyans aydınlatmalarını da ben beğendim. Aracın dış aydınlatmalarını yaklaşırken böyle bir animasyon yapıyor. Uzaklaşırken hem ön tarafta hem arka tarafta güzel animasyonları var. Ben aracın ışıklandırma sistemini gündüz gözüyle beğendim. Gece de sen zaten yorumunu yaptın. Bazı zayıflıkları var dedin ama aydınlatmayla ilgili değil. Senin Evet. aydınlatmanla ilgili değil. Karşı tarafın rahatsız olmasıyla aynen öyle. ilgili bazı sıkıntılar olduğunu söyledin. Tekrar set ettim 120'ye. Hatta 130'a alalım. Sen bilirsin. Bas dersen Önümüze basın. araba çıkmazsa bir 240'a kadar Tamam. hiç denemedim. Bir Tamam. bakalım en azından. Hadi. Yağ Tekrar seviyemiz de eksik aslında da bil. bence denemeyelim ya. Denemeyelim. Bir Denemeyelim. dakika. Bak bakalım Şurada, yağ seviyesine. Yağ seviyesi bu şekilde. Yani problem olmaz diyorsan Yok problem olur. öyle mi? Evet, olur. Yağ seviyene baktır. Bu sentetik yağ olduğu için miymiş, neymiş? Biraz- Kullanma kılavuzunda da yazıyor, eksiltiyormuş. Eksiltebilir. Performans Eksiltebilir. kullanınca özellikle. Evet. Normal bir durum mu bu? Normal. Ama yani servisin bundan ücret alması bilmiyorum. Biraz. Kendi yağını da kullanabilirsin. Aha. Kataloğuna tabii bakman lazım hangi yağ daha uygun ama ben Mobil 1.040 tam sentetik kullandım yıllarca. Çok memnundum. Ha. Evet. Şöyle bir özetleyelim. Uzun yolda ne isterdim? Şeridi ortalamasını isterdim. Güzel olurdu. Konforu aldığın zaman uzun yolda konforlu bir seyahat sana sağlıyor. Evet. Problem yok. Koltuklar yani biraz yaktı. Nasıl? Öyle mi? Yani hafiften böyle bir şey olsa güzel olurdu. Soğutma olsa güzel olurdu. Evet. Hani artık şeye alışıyoruz ya. Lükse alışıyoruz ya. Bazı markalarda bunu görüyoruz. O olsa olurdu. Olmasa deri koltuktan iyi ama. Ama ben terledim. Yalan yok. Belki biraz hava sıcaklığından, belki siyah tercih etmemden kaynaklı da olabilir. Aracın genel potansiyelini, genel karakteristiğini ben çok beğendim. Uzun yolda da güvenli bir araç. Sen de uzun yol yaptın. Yordu mu? Yok. Nasıldı? Hayır, gayet rahat. Ju versiyonun koltuklarına göre daha iyi. Daha iyi. Rahat. Evet. Ortalamamız ne olmuş? Biraz da ona bakalım. Yine şuradan sürüş bilgilerinden hemen 7.2'ye gelmişiz. 7.2. Normal kaç defa spor yani kalkış yaptık. Aha. Zorladık arabayı. Bence iyi bir değer. 8'in altı iyi yani. Gerçekten Evet. iyi. Karma kullanımda. Karma kullanımda. Hele ki bu kadar 200'lere falan çıktık yani. Bence güzel. Genel anlamda benim en çok beğendiğim özellikleri aydınlatma sistemi, sürüş kalitesi, biraz daha böyle direksiyon çok hafif bir iyi olabilirdi. Fren ama çok iyi değil yani. Freni zaten Fren hemfikiriz. Ama direksiyon daha güzel olmuş. Dinamik şasi kontrolü ekstra bir güzellik sağlamış. En güzel, böyle en beğendiğim güzellik zaten premium ses sistemi olmuş. Güzel günlerde kazasız belasız kullan diyorum. Sağ Koltuklar da olun. harika. Teşekkür ederim. Koltuklar böyle virajda çok güzel güven verdi bana. Evet. Denemiştik, yine denememi ister misin? Neyi? Ha. Park freni Olur. çekersek ne olur? Yüksek hızla çekersen takla atarsın dediler. Hadi arkamız boş, çekiyorum. Süratim 120. Park freni çekiyorum. Çektim. Böyle gayet güzel bir şekilde durursunuz. Hiç de bir şey olmaz. Emniyetli bir şekilde durabilirsiniz. Yani ABS'yi devreye sokmadan maksimum bir şekilde durma Evet. gibi hissettim. Evet. Euro NCAP'ten 5 yıldız almış. Güzel. Ses ayarını bir gösterelim. Az önce sen yardımcı olursan. Evet. Burada güzel ses ayarlarınızı yapabiliyorsunuz. Derinlik katabiliyorsunuz. Bir de ne vardı? Şurada Sound Focus. Bunları ayarlayabiliyorsunuz. Gerçekten güzel bir ses sistemi var. Övgüyü hak ediyor. Ben Volkswagen grubunun sileceklerini çok beğenirim zaten. Çok güzel temizliyor. Silecekler işi bittiği zaman hiçbir şey bırakmadı. En alta kadar geldi. Bunun bir de şeyi var. Her park ettiğinde biliyorsun böyle yerini tık tık değiştiriyor. Sileceğin sürekli aynı yüzeyi kalmasın diye. Bak süratim 60'a ayarlıydı. Motor freni ve normal fren yaparak sürati tutuyor. Normalde adaptif hız sabitleme olmasaydı ya da bu özellik olmasaydı bu 70'e kadar giderdi burada mesela. Bunları da ekledik. Senin eklemek istediğin bir şey var mı? Herhangi bir şey yok. Yani baz donanımın aradaki fiyat farkını fazlasıyla hak eden bir araç olduğunu düşünüyorum. Yani tercih edecekler bence kesinlikle bu versiyonu tercih etmeli.
Ben de sana katılıyorum. Her iki aracı da ben de kullanmış oldum. Senin sayende kullanmış oldum. Çok teşekkür ediyorum tekrar. Ben de teşekkür ederim. Güzel bir gün oldu. Evet. Değil mi? Gerçekten güzel bir gün oldu. Eğlendik. Güzel çekimler yaptık. Sizlerin de desteğiyle bu kanal çok güzel yerlere gelecek. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videoda görüşünceye dek hoşça kalın. Sağlıcakla kalın. Sen niye el sallamıyorsun? Videoyu böyle bitireceğim, haberin olsun. Süratim 120'ye ayarlı. Sağ şeritte gidiyorum. Sol tarafta bir araç var. Bakalım onu geçecek mi? Sağlama yapmıyor arkadaşlar. Yapması için ne yapmak gerekiyor? Ya buradaki resume'e basacaksınız ya da gaz pedalına basacaksınız ki aracın sağından sağlasın. Böyle de bir özelliği var. Bunu da son olarak eklemek istedim. Aa, sola geçti. Evet, geçti. Bakalım mesela gidecek mi? Evet, 140 ayarlı. Bak, araç burada gösteriyor. Solunda araba var. O yüzden gidemezsin diyor. Gitmiyor. Resume'e bastım. Resume'e bastım. Yok, gene gitmiyor. Gaza bastım. Evet, şimdi gidiyor. Resume yanlış bilgi oldu. Böylelikle sağından sağlayabiliyoruz. Bu bilgiyi de verdik. Şöyle tekrar hızlı geldik, ateşli geldik. Çatapata. Bırakmıyor. Güzel. Arka hafiften geliyor. Ah, çok güzeldi be. Woo! Kapanış böyle olsun o zaman. Hadi bakalım.